geliyor terim olarak. Yani ayağa kalk, devam et, çabala, iste ve büyük bir azimle iste olarak tanımlayabiliriz. Yani sıkıntıyla karşılaştığında cesaret. Yani spor hayatında antrenmanlarda olsun, yarışlarda olsun maalesef her zaman böyle daha önceden planladığımız gibi gitmiyor. Yani hayat da bu şekilde aslında. Ama burada önemli olan yani hava koşulları ne kadar kötü olursa olsun ya da yarıştan önce bir gün öncesinden canımız bir şey sıkkın olabilir. Yani belki ailemizle kavga ettik ya da kötü bir gün geçirdik ya da bir hastalık hali atlattık. Ama bunlar motivasyonumuzu kırdı mı kırmadı mı işte önemli olan o. Motivasyon olmadan da müsabaka için hiçbir zaman psikolojik olarak hazır olamayız arkadaşlar. Davranıştaki seçicilik, yoğunluk ve ısrarlık bir başka tanıma göre. Kişiye telkinle fazladan ilave olarak eklenebilen bir güç aynı zamanda. İlk önce ben güdü kavramını anlatmak istiyorum. Güdü nedir? Bireyi bir amaca ulaşmak için davranmaya iten, harekete geçiren, bireyin davranışını güçlendiren, etkinleştiren, yönelten bir iç güç. İç güce söyleyemedim, güdü denir. İşlevleri davranışı başlatır, enerji düzeyini ve şiddetini tayin eder, davranışa yön verir, davranışın devamlılığını sağlar. O yüzden sporda güdülenmek en önemli konulardan biri arkadaşlar. Spor neden yapıyoruz? Mesela birimiz örnek verebilir. Yani mesela İdris sen neden spor yapıyorsun mesela kendin için? Yani bir yerlere gelip iyi bir yerler alıp güzel bir seviyeye gelip. Anladım. Yani spor kariyerinde güzel bir seviyeye gelmek. Yani belli başlı tabii güdülenme biçimlerimiz var. Eğlence amaçlı yapabiliriz. Yani hoşlanma, memnuniyet, psikolojik yararları için, yetenek yani beceri gelişimi, hissel mücadele, meydan okuma ve fiziksel uygunluk yani sağlık, kilo verme, fiziksel görünüm, kuvvet yani sonuçta vücudumuza da bakmış oluyoruz bir yandan, kuvvetlendirmiş oluyoruz. Sosyal tecrübe, arkadaşlık yani bu özellikle grup dinamiği, grup salgınlığı gibi konuları da çalıştığımızda aslında sporun en önemli etmenlerinden biri bu arkadaşlar. Sosyal bağların kuvvetlenmesi ve yarışma ve kişisel gelişim amaçlarımız yani güdülenmeye yönelik amaçlarımız oluyor. Şöyle bir sporcu motivasyon yani daha çok kişinin kendi kendine telkiniyle oluyor. Bu nedenle sporcu hani bazı çok basit sorular olarak size gelebilir ama şu soruları kendine sormaktan çekinmemeli. Yani niçin antrenman yapıyorum? Bu müsabakaya neden kazanmam lazım? Spordaki hedeflerim neler? Gibi. Motivasyonun 3 bileşeni var. Bunlar biraz kitabi bilgi olduğu için hemen hızlı geçmek istiyorum. Yön, kararlılık ve yoğunluk olarak. Çabanın yönü bireysel olarak bir şeyler arayıp bulma, onda ilerleme ya da bir durumun bizi çekmesi. Yani mesela nedir? Bir üniversite öğrencisi Muay Thai seçmelerine katılmaya odaklanabilir. Ya da sakatlanmış bir sporcu tıbbi tedaviye motive olabilir. Bir an önce iyileşeyim ve spor hayatıma devam edeyim. Çabanın şiddeti, yoğunluğu. Yani ne kadar istiyoruz? Yani ne kadar çaba gösteriyoruz burada? Yani bir boksör omuz sakatlığına rağmen dövüşmeye devam edebilir. Yani tabii burada örnek için verilmiş bir sakatlık durumunda tabii ki fizyoterapistler ve masörle iletişime geçin. Hani bu durumu önemseyin. Veya işte bir futbolcu iyi antrenman yapabilir ama takım içinde çok fazla çaba göstermeyebilir. Bunu da çabanın şiddeti belirler. İçsel motivasyon, dışsal motivasyon ve motivasyonun kavramı var. Kısaca arkadaşlar şöyle, içsel motivasyon istek duymak ve bir başarıya ulaşmak için harekete geçmek. Yani kendisi için yapma ve katılımdan zevk ve doyum sağladığı için yapmak ister sporcu. Yani ben kendimi gerçekleştirmek için, kendimi ruhsal ve bedensel olarak iyi hissetmek için bu sporu yapıyorum.
Dışsal motivasyonlarda kazanmak, ödül almak, yani bu madalya olabilir, bir para ödülü vesaire olabilir. Ya da başkaları istediğiniz için spora katılmak olabilir. Bir de motivasyonsuzluk, zaten de adam yatıyor belli. Sizce hangisi iyidir? İçsel mi, dışsal mı arkadaşlar? Evet, neden? Evet, arkadaşlar belki bu örneği duymuşsunuzdur. İçsel motivasyonla dışsal motivasyon şuna benzer. Mesela bir yelkenli düşünün. Bu rüzgarla giden bir yelkenli. Bu dışsal motivasyondan beslenen sporcuya benzer. Yani rüzgarlı durumlarda hemen hani sıkıntıya uğrayabilir. İçsel yani şöyle diyeyim, diyelim ki motor gücüyle çalışan bir yelkenli düşünün, kendi dinamikleriyle. Bu da içsel motivasyonlu bir sporcuya benzer. Hava durumu vesaire şartlar ne kadar kötü olursa olsun hızla hedefine doğru ilerlemeye devam edecektir. Yani bu metafor çok verilir. Yani bilmiyorum, duydunuz mu? Arkadaşımın da dediği gibi içsel motivasyon bizim için daha önemli. Ya tabii dışsal motivasyon da gerekli ama önemli olan içsel dinamiklerimizi korumak arkadaşlar. Bunları zaten hani söylemiştik. Tekrardan anlatmaya gerek yok. Yani, spordan bırakmaya örnek verelim. Yani mesela bir sakatlık yaşayan arkadaşımızın durumundan bahsetti hocamız. Yani onun gibi etkenler de olabiliyor, başka etkenler de olabiliyor. Nedir bunlar mesela? Başka ilgilere kayma, ilerlemenin doyulması, sıkılma, zaman baskısı olabiliyor. Aşırı baskı durumlarında sporu bırakma nedenleri olabiliyor ama bizim istenmeyen bir durum bu bizim için. Bizim için sporu devam ettirmek de önemli arkadaşlar. Bu bazı motivasyonel yönelim benimsenen hedefler var. Algılanan yeterlilik ve kontrol, görev seçimi, performans koşulları, az başarılı, üstün başarıda sporcularda neyi anlatır? Bunlar kitabı bilgi olduğu için sizi sıkmamak için çabuk geçiyorum. Bunları hani dileyenle WhatsApp'tan da atabilirim incelemek isteyenlere. Burada kitaptan aldığım bazı uygulamaları aktarmak istedim. İçsel motivasyona karşı dışsal motivasyon. Yani bir sporcu olarak bunu evde kendiniz yapabilirsiniz. Sizin neyi motive ettiği üzerine bir an düşünün. Fikirlerinizi bir kağıda yazın ve onlara çalışın. Büyük bir ihtimalle listenizde hem içsel hem de dışsal güdüler olacaktır. Örneğin spora katılım yoluyla şöhrete ve servete kavuşmak isteyebilirsiniz. Bu gibi güdülerin bir karışımı birçok başarılı sporcuların tipik bir özelliğidir. Ve sonrasında içsel güdüler ve dışsal güdüleri iki sütun altında toplayıp toplayamayacağınıza bakın, böyle bir uygulama var. Kendini düzenleme eğitimi adı altında otojenik eğitim. Arkadaşlarınızla bunları yapıyoruz. Yani otojenik gevşeme egzersizleri yapıyoruz. Yani bize gelin, danışın. Yani bu çalışmaları sizde de düzenli olarak yapalım. Yani çünkü bunlar kalp hızı, beden ısısı, kas gerileme, strese, duygusal tepkiyi düzenlemekte yardımcı oluyor. Hayal etme, Baran arkadaşımızın dediği gibi zihinde canlandırma ve hani kendini şartlandırma, kendini hipnoz etme, imgeleme, bunlar motivasyonunu arttıracak yöntemlerdir. Otojenik eğitim zaten bahsettik. Hani kendini disiplinize etme, beden ve duygular üzerine kontrol sahibi olma. Çok da bakayım. İyi örnekleri izleme. Yani hepinizin bir başarılı bulduğu, idol bulduğu bir sporcu vardır. Onları mesela YouTube'dan açın, izleyin. Yani nasıl yarışıyorlar. Hayal etme. Bunları bakalım. Kendini başarıya şartlandırma, eğitim için hedef koyma, yarışma için hedef koyma, kısa ve uzun süreli hedefler oluşturma, kendinle konuşma. Yani mesela burada Muhammed Ali'nin bir örneğini vermiş. Kalk şampiyon olacaksın, kazanacaksın diye kendi kendine konuşarak gülüyor mesela. Yani doğrusu ilk maçımı her zaman kendimle yapıyordum diyor yani örneğin. Bunlar kendi kendine motivasyon testi var. Mesela bunu bireysel çalışmalarımızda da uyguluyoruz.
Antrenman partnerleri de önemli arkadaşlar. Yani bir antrenman partneri seçmek hem sporda bir arkadaşların pekişmesi, motivasyonun paylaşılması ve direnç konusunda fiziksel destek sağlayabilir arkadaşlar. Müzik, Sümeyye'nin de bahsettiği gibi hareketli tempolu müzikler sporda motivasyonun arttırdığı bilinen bir gerçek.